Şunu hiç düşündün mü? Cebindeki telefonun içinde duran o küçük çip aslında insanlığın binlerce yıllık bir serüveninin sonucudur. Bir zamanlar ticaret bir torba taşla ölçülüyordu. Sonra o taş bir rakama, rakam bir hesaba, hesap bir sisteme, sistem bir otoriteye ve nihayetinde o otorite bir algoritmaya dönüştü. Ekonominin özü hep aynıydı. Sadece kimin neye güvendiği değişti. Ama her dönem birileri kuralları yeniden yazdı. Bazen bir tüfekle, bazen bir mikrop, bazense yeni bir fikirle. Bugün ise o kuralı değiştiren güç ne tetiğe basan el ne de fabrikaların bacası. O güç artık kuralları yazan ve bunları okumasını bilenlerin elinde. Çayını kahveni doldur, yolculuk her zamankinden biraz daha uzun olacak. Şöyle bir en başa gidelim. Düşün, 10 bin yıl önce insanlık ilk kez fazlasıyla karşılaştı. Bir köylü sabah kalktı, toprağını kazdı, tohumunu ekti. Ama o gün diğerlerinden daha bereketliydi. Hasat zamanı tarlasında fazladan buğday oluştu. İşte ilk sorun da burada başladı. O fazla insanlık tarihinde ilk defa bir karar gerektiriyordu. Bu fazlayı saklayacak mıydı yoksa başkalarıyla mı paylaşacaktı? İşte ekonomi o sabah doğdu. Çünkü ekonomi fazlayı yönetme sanatıydı. İlk sistem takasla başladı. Buğdaya karşı keçi, keçiye karşı tuz, tuza karşı obsidyen taş ama bir sorun vardı. Herkesin istediği şey her zaman diğerinin elinde değildi. Yani arz ve talep birbirini her zaman bulamıyordu. İnsanlık ilk defa burada zaman kavramına takıldı. Bu takas ettiğimiz malları bir şeye endekslesek tüm sorun çözülür dedi biri. Ve işte o gün para fikri doğdu. Ama para sadece bir araç değildi. O insanın kime güvendiğini gösteren ilk aynaydı. Dünyanın bir yerinde bir kabilede deniz kabukları para sayılıyordu. Çünkü o kabilede herkes o kabuğun değerli olduğuna inanıyordu. Yani para özünde bir inanç sistemiydi. Takas ekonomisiyle başlayan bu yolculukta insanlar yavaş yavaş sistem kurmayı öğrendi. Yeni sistem yeni soruları da beraberinde getirdi. Kim ne üretecek, kim ne kadar alacak ve en önemlisi buna kim karar verecek? Soruların cevapları zamanla toplumsal bir düzene dönüştü ve o düzenin adı hala büyüsünü anlayamadığımız ekonomik sistemdi. O dönemde sistem basitti ama güçlüydü. Toprak vardı, emek vardı, güven vardı ve bu üçü bir araya geldiğinde toplum dönebiliyordu. Ama her fazlalık, her bolluk tekrardan yeni bir eşitsizlik de yaratıyordu. İşte insanlık bu noktada ikinci büyük sınavına girdi. Adalet. Kim ne kadar hak ediyor? Bu soru o taşlara kazınan ilk çentikten bugünün veri tabanına kadar hiç değişmedi. Gerçekten sen verdiğin emeğin karşılığında ne kadar hak ediyorsun? Kim ne kadar hak ediyor? İnsanlık yeni bir düzen kurdu. Artık mesele fazlayı nasıl paylaşacağız değildi. Toprağın sahibi kim olacaktı? Toprak. Kral toprak. Bir anlamda ilk sermayeydi. Kim toprağa hükmediyorsa üretime de insanlara da hükmediyordu. İşte feodal sistem bu gücün etrafında kuruldu. Kral toprağı soylulara, soylular da köylülere pay etti ve görünmez bir sözleşme doğdu. Sen benim için üret köylü, ben seni korurum. Koruma güç demekti ama güç özgürlükten çalıyordu. Köylü toprağı ekip biçiyordu ama o toprak ona ait değildi. Bir başkasının malını işlerken kendi yaşamının da sınırlarını işliyordu. Bu düzen 1000 yıl boyunca neredeyse hiç değişmedi. Çünkü herkes kendi rolünü kabullenmişti. Kral hükmeder, din meşrulaştırır, köylü çalışır. Ama tarihte hiçbir güç sonsuza dek aynı yerde kalmaz. Tekerlek döndükçe, yollar açıldıkça yeni bir güç doğdu. Ticaret, kervanlar, limanlar, pazarlar, toprağa bağlı olmayan yeni bir sınıf ortaya çıktı. Tüccarlar. Onlar için servet artık toprakta değil, zihinde, ağda, bağlantıdaydı. Ve bu tarihteki büyük bir kırılmanın ilk işaretiydi.
gücün mekan değiştirdiği an. Artık servet kalelerde değil, şehir meydanlarında dolaşmaya başlamıştı. Bu değişim sessizdi ama köklüydü. Çünkü ilk kez ekonomi kılıçtan çok hesap defteriyle şekilleniyordu. Yeni çağ denizle başladı. Gemiler uzaklara açıldıkça sınırlar genişledi. Haritalar çoğaldı ve her yeni keşif yeni bir zenginlik anlamına geldi. Altın, gümüş, baharat, köle, toprak hepsi değerin yeni biçimleriydi. Ama bu değerleri ölçmek, saklamak ve yönetmek gerekiyordu. İşte o noktada tarih sahnesine bir fikir çıktı. Merkantilizm. Kural basitti. Bir devletin zenginliği kasasındaki altın miktarıyla ölçülürdü. Ne kadar çok ihracat yaparsan, ne kadar az ithalat yaparsan kasan o kadar dolu olur ve ekonomin o kadar güçlü sayılırdı. Ve devlet bu sistemde yalnızca bir hakem değil, oyunun tasarımcısıydı. Krallar tüccarlara imtiyazlar verdi. Koloniler açıldı, yeni liman şehirleri kuruldu, gümrük duvarları yükseldi. Ama bu sistemin içinde sessiz bir hata vardı. Altın biriktirmek zenginliği donduruyordu. Üretim değil, birikim kutsallaştırılmıştı ve bu ekonominin damarlarındaki kanın dolaşımını yavaşlatıyordu. Bir süre sonra bazıları şunu fark etti. Gerçek zenginlik kasada değil, üretim gücünde. Tıpkı bugünkü gibi. Bir ülkenin geleceğini altın rezervi değil, insanın emeği, bilgisinin kalitesi ve üretim kabiliyeti belirliyordu. Merkantilizm dünyayı ilk kez küresel bir ekonomik oyuna çevirdi. Ama aynı zamanda yeni bir soru sordu. Kaynakları kim kontrol edecek? Bu sorunun cevabı çok geçmeden kralın tahtından fabrikaların bacalarına taşınacaktı. İnsanlık ateşi zaten keşfetmişti. Ama bu kez ateş tekeri döndürüyordu. 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de bir sabah bir mühendis suyun gücünü demirle buluşturdu. Ve buhar makinesiyle birlikte tarih bir daha asla aynı kalmadı. Sanayi devrimi insanın kas gücünü makineye devrettiği andı. Tarlalar boşaldı, şehirler büyüdü, köydeki sessiz saban yerini fabrikaların gürültüsüne bıraktı. Artık üretim katlanıyordu ve bir insanın bir günde yaptığını makine bir saatte yapıyordu. Bu hız sermayeyi çoğaltıyor, çoğalan sermaye yeni makineleri doğuruyordu. Ama makinenin ritmiyle insanın kalp atışı aynı hızda değildi. Adam Smith bu çağı anlamaya çalışırken görünmez el dedi buna. Her birey kendi çıkarı için çalışsa da sonuçta toplumun geneli fayda görür. Ama sokaklar başka bir hikaye anlatıyordu. Fabrikaların karanlık duvarlarının ardında çocuk işçiler 12 saatlik vardiyalarda çalışıyordu. Taze hava yoktu, güneş yoktu, baca dumanı altında doğan bir nesil üretimin bedelini ödüyordu. Kentler büyüdü ama nefes daraldı. Zenginlik arttı ama adalet azaldı. Ve insanlık ilk kez verimlilikle vicdan arasına sıkıştı. Bu çağ aynı zamanda tesadüfe bakın ki sermayenin kurumsallaştığı dönemdi. Borsalar kuruldu, bankalar büyüdü, paranın bir yeri değil bir sistemi oldu. Artık sermaye görünmeyen ama her yere dokunan bir güçtü ve bu güç bir kez daha şu soruyu gündeme getirdi. Bu oyunun kuralları kim için yazılıyor? Bir yanda üretim mucizesi, diğer yanda sömürü gerçeği. Sanayi devrimi insanlığa iki miras bıraktı. Zenginlik üretmenin formülünü ve adaleti aramanın zorunluluğunu. 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde dünya artık makineleşmiş bir canlı gibiydi. Kömür kalp atışıydı, demir damar. İnsan ise sadece bir kas lifine dönüşmüştü. Sanayi devrimi üretimi arttırmıştı ama refahı değil. Bazıları servet içinde yüzüyordu, bazıları ise o servetin temelini oluşturan taş ocaklarında karanlık tünellerde çalışıyordu. Ve işte tam burada o dönemin en zeki ama en huzursuz beyinlerinden ikisi sahneye çıktı. Karl Marx ve Friedrich Engels. Marx Londra kütüphanelerinde sabahlarken tek bir cümle yazdı aslında. Ama bu cümle yüzyıllar boyunca yankılandı. Üretim araçları birkaç kişinin elindeyse
özgürlük bir yanılsamadır. Ona göre kapitalizm sadece bir ekonomik sistem değildi. İnsanı sömürme biçimiydi. Fabrikalar birer üretim merkezi değil, birer tahakküm aracıydı. İşçinin emeği kendi yaşamını inşa etmek yerine sermayeyi büyütüyordu. Sosyalizm bu düzene bir başkaldırıydı. Ama öfkenin değil, mantığın başkaldırısıydı. Eğer üretim ortaksa refah da ortak olmalı dediler. Zenginlik bir kişinin değil, toplumun hakkıdır dediler ve bir gün geldi bu fikir yalnızca kitaplarda kalmadı. Bir devrim oldu. Ekim 1917 Petrograd. Dünyada ilk kez bir ülke üretim araçlarını topluma devrettiğini ilan etti. Sovyetler Birliği doğdu. Ama işte burada tarih bizi bir kez daha uyardı. Eşitlik fikri uygulamada yeni bir gücün doğuşuna dönüştü. Sermaye artık bireyin elinde değildi ama devletin elindeydi. Yani sistem değişmişti ama insan doğası değişmemişti. İktidar bu kez fabrika sahiplerinden değil, parti genel sekreterinden geliyordu. Eşitlik yavaş yavaş yerini kontrol ve korkuya bıraktı. Fikirler özgür doğdu, sonra kendi zincirlerini dövdü. Sovyetler Birliği bir yandan eğitimi, sanayi, bilimi güçlendirirken öte yandan bireyi görünmez bir duvarın ardına hapsetti. Evet, insanlar eşit maaş alıyordu belki ama aynı şeyi düşünmek zorundaydılar. Tarih burada sert bir ders verdi. Eşitlik özgürlükten koparsa adalet olmaktan çıkar. Sosyalizm de bize bu dersi bıraktı ve belki de bugün bile o dersi yankısını duyuyoruz. Çünkü hala aynı sorunun etrafında dönüp duruyoruz. Gerçek eşitlik, özgürlüğü ne kadar içinde barındırabilir? Bu özgürlük dediğimiz şey nedir? Sosyalizm umut vaat etmişti. Eşitlik, adalet, dayanışma. Ama zamanla o da kendi ağırlığı altında ezildi. Devlet halkı koruması gerekirken bazen onun yerine zorla karar verir hale geldi. Diğer yanda kapitalizmin serbestliği ise fırsat yaratırken yeni eşitsizlikler doğurdu. İnsanlık iki uç arasına sıkıştı. Bir tarafta kontrolün ağırlığı, diğer tarafta kaosun özgürlüğü ve dünya şu sorunun etrafında dönmeye başladı. Peki ya ortası? Hem üretim hem refah, hem özgürlük hem denge. Mümkün mü? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışan biri vardı aslında. John Maynard Keynes. 1929'daki büyük buhranın ardından milyonlarca insan işsiz, binlerce fabrika kapalıydı. Ve Keynes çıktı, ekonominin o zamana kadar en kutsal inancını sorguladı. Serbest piyasa kendi kendini iyileştiremez. Bu cümle bir çağın çerçevesini kırdı. Keynes dedi ki devlet gerektiğinde müdahale etmeli. Çünkü bazen görünmez el değil, görünür akıl gerekir. İşte karma ekonomi böyle doğdu. Ne tamamen serbest ne tamamen planlı. Devlet piyasaya rakip değil, hakem olacaktı. Piyasa hata yaptığında devreye girecek, toplumun çarkları dönmeye devam edecekti. Bu fikir kısa sürede tüm dünyayı sardı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa harabeydi. ABD yeni bir lider arayışındaydı ve 1944'te New Hampshire'daki küçük bir kasabada yeni bir düzen kuruldu. Bretton Woods. Bu sistem Keynes'in düşüncesinin küresel haliydi. Ulusların paraları dolar da altına bağlandı. IMF ve Dünya Bankası kuruldu. Dünya ekonomisi ilk kez ortak kurallar üzerinden yönetilmeye başlandı. Savaşın küllerinden istikrar doğacaktı. Ama tarih hiçbir sistemi kutsal bırakmaz. Devlet elinin dengeyi sağladığı yerde zamanla bürokrasi büyüdü. Yardım eli bazen zincire ve kırbaca dönüştü. Devletin müdahalesi bazı ülkelerde üretimi canlandırırken bazılarında hantallık yarattı ve bir kez daha eski ses yükseldi. Devlet sorunları çözerken bazen yeni sorunlar yaratır. 1970'lere gelindiğinde petrol krizleri patladı. Büyümeye başladı. Enflasyon azdı. İnsanlar yeniden aynı ikilemin ortasında kaldı. Çok fazla kontrol, yeterince özgürlük yok. Çok fazla özgürlük, yeterince denge yok. Karma ekonomi insanlığın denge arayışının canlı bir formülüydü. Ama o denge her zaman yeniden kurulmak zorundaydı. Çünkü ekonomi hiçbir zaman sabit bir sistem olmadı. Ekonomi
insanlığın değişen doğasının ta kendisiydi. 1970'ler dünya ekonomisi garip bir krize girdi. Fiyatlar artıyor ama üretim yerinde sayıyor. Bu tablo Keynesyen reçetenin sorgulanmasına neden oldu. Devletin eli artık fazla görünür, piyasaların nefesi dar geliyordu ve sahneye iki isim çıktı: Reagan ve Thatcher. Devlet sorunların çözümü değil, kendisidir dediler. Özelleştirme başladı, regülasyonlar kaldırıldı, para ulusal sınırların ötesine taşındı. Finans ilk kez küresel bir organizma haline geldi. Bu ideolojiye neoliberalizm denildi. Ama aslında eski bir hayalin yeniden pazarlanmış haliydi. Serbest piyasanın görünmez eline yeniden inanmak. Devlet geri çekildi, piyasa hızlandı. Teknoloji, ticaret, sermaye hepsi bir yarışa girdi. Ancak unutmamak gerekir: bu dönem yalnızca ekonomik değil, kültürel bir dönüşümdü. Tüketim artık üretimden bile daha kutsal bir kimlik haline geldi. İnsan vatandaş olmaktan çok tüketici olarak tanımlandı ve o andan itibaren para sadece değer ölçüsü değil, varoluş biçimi oldu. 2008 finansal sistem bir kez daha kendi ağırlığı altında çöktü. Kriz sadece ekonomilerin değil, inancın da çöküşüydü. Piyasa kendi kendini dengeler inancı bir kez daha duvara çarpmıştı. Mortgage'lar, türev ürünler, kredi temerrüt takasları, kağıt üzerinde var olan trilyonlarca dolar bir anda buharlaştı. Ama ilginçtir ki kurtulan yine sistemin ta kendisiydi. Bankalar battı, devlet kurtardı. Yani özel kazanç kamusal zarar haline geldi. Bu noktada yeni bir şey fark ettik. Ekonomi artık yalnızca üretim ya da tüketim değil, bağlantı üzerine kurulu. Paranın yerini bilgi almaya başladı. Veri yeni petrol değil, çünkü tükenmiyor. Ona sahip olan geleceği şekillendirebiliyor. Bir dönemin sermayedarları fabrikalar kurardı, bugünün sermayedarı algoritmalar kuruyor. Google, Amazon, Meta, Alibaba hepsi üretim yapmıyor, ilişkiyi kontrol ediyor. Platformlar kullanıcı davranışlarını öngörüp yönlendirdikçe ekonomi insanın zihnine sızıyor. Artık rekabet fiyatla değil, dikkatle ölçülüyor. Bu sistemde değer artık malda değil, veride. Ama işte burada tehlike başlıyor. Veri yoğunlaştıkça güç de yoğunlaşıyor. Birkaç teknoloji devinin elinde tüm bilgi birikiyor. Tıpkı sanayi çağında sermaye birkaç fabrikanın elinde toplandığı gibi. Yani görünürde yeni bir çağdayız. Dijital ekonomi çağı. Ama özünde eski bir paradoksu yeniden yaşıyoruz. Özgürlük vaadiyle doğan sistem giderek daha görünmez bir kontrol ağına dönüşüyor. Para artık Merkez Bankası'nın değil, kodun elinde. İnanç ise artık devletin değil, algoritmanın üzerine kurulu. Ve belki de en rahatsız edici soru şu: bu kez görünmez el mi yönlendiriyor bizi, yoksa biz mi onu yazıyoruz? Taşla başlayan hesap bugün satır satır kodla tutuluyor. Ama hala aynı sorunun içindeyiz. Değer nedir? Güven kime duyulur ve kuralı kim yazar? Ekonomi hiçbir zaman sadece rakamlar olmadı. O insanın korkularının, arzularının ve inançlarının örgüsüdür. Her çağda birileri bu örgüyü yeniden dokudu. Bazen bir kral, bazen bir tüccar, bazen bir programcı. Bugün ekonomiyi yöneten şey paranın kendisi değil, paranın nasıl tanımlandığıdır. Bir zamanlar altına, sonra devlete, şimdi algoritmaya inanıyoruz. Ama özünde değişmeyen tek şey var: inanç. Belki de ekonominin tarihi insanın neyin gerçek olduğuna karar verme çabasının tarihidir. Çünkü para en başından beri bir uzlaşıydı. Ve uzlaşılar değiştiğinde dünya yeniden başlar. Şimdi elimizde yeni bir taş var: bilgi. Onu nasıl kullanacağımız bir sonraki çağın sistemini belirleyecek. Yani hikaye bitmedi. Sadece el değiştiriyor. Görüşmek üzere.